Herkese merhaba, ben Zübeyde. Bugün sizlere bu üzerimdeki şifon bluz nasıl dikilir onu anlatacağım. Tek parça kumaş kullanarak yaptığım bu bluzun altı bağcıklı olacak ve sadece 3 dikiş adımında bitecek. Yaka pervazı yapacağız, kol kenarını kapatacağız ve kuşak takıp bluzu tamamen bitireceğiz. Umarım bu videoyu izledikten sonra siz de bu bluzu beğenir ve dikip denemek istersiniz. Bu tarz ayrıntılı videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni video fikirleri için yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum. Ben bu şifon bluz için 90 santim boyunda, 70 santim eninde şifon bir kumaş kestim. Kumaşı daha uzun olan kenarından, yani 90 santimlik yerden önce 2'ye sonra da 4'e katlıyorum. Elimde 4 kat kumaş oldu. Kumaşın açık olan köşesinden değil, kapalı olan köşesinden hareket etmemesi için iğneliyorum. Aynı köşenin eninden 12 santim, boyundan 8 santim olacak şekilde işaretliyorum. İşaretlediğim yerden elimle yay şeklinde bir yaka açıklığı çiziyorum. Bu çizdiğim yaka şeklini makasla kesiyorum. Yakanın köşelerine çentik atıyorum. Pervazı takarken bu çentiklere ihtiyacımız olacak. Bluzun alt kısmına ikişer tane pile yapacağım. Bunun için yan tarafından 15 santim bir ölçü alıp çentik atıyorum. Pilenin 4 santim olmasını istediğim için bu 15 santimlik çentikten itibaren 4 santim, 2 santim ve tekrar 4 santim ölçü alıp işaretliyorum. Yaka pervazı yapmak için elimde 36 santim eninde, 26 santim boyunda bir şifon kumaş var. Bu kumaşı da uzun olan kenarından, yani 36 santimlik yerden önce 2'ye daha sonra da 4'e katlıyorum. Katladığım kumaşın bozulmaması için birkaç yerinden iğneliyorum. Kapalı olan köşesini biraz önce kestiğim yaka açıklığını tam kapatacak şekilde yerleştiriyorum. Ve kesim yaparken kaymaması için tekrar iğneleme yapıyorum. Kestiğim yaka açıklığının birebir aynısını pervaz parçasının üzerine de çizip kesimini de yapıyorum. Kestiğim parçayı beden kumaşının altından çıkarıyorum. Kestiğim yay boyunca pervaz için 5 santim pay vererek çizimini ve kesimini yapıyorum. Pervazın iç kısmını, yani tam yakaya denk gelen yerine iki tarafına da çentik atıyorum. Beden parçamız bu şekilde görünecek. Şimdi pervaz parçasına önce tele yapıştırıp daha sonra da overlock ile çevresini temizleyeceğim. Siz bu tele yapıştırma işlemini pervazı kesmeden önce tek seferde de yapabilirsiniz. Benim telem az kaldığı için ben önce kesip kalan telemi yaka pervazına yetecek şekilde parça parça yerleştirdim. Overlock ile ufak tefek kalan tele parçalarını da temizleyerek yaka pervazın etrafına overlock çekiyorum. Bedenin yüzü bize bakacak şekilde masanın üzerine yerleştiriyorum. Yaka pervazını da tersi bize bakacak şekilde, yani kumaşları yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Yakayı bedene yerleştirirken hem bedenin hem de yakanın üzerine attığımız 4 tane çentiğe dikkat ederek yerleştirip 4 köşesinden iğneliyorum. Yakanın iç kısmını düz makinede 1 santim genişliğinde dikeceğim. Bluzun etek ucundaki pileleri iğnelerken 4 santimden işaretlediğim çentiklerin iki ucunu birbirinin tam üstüne gelecek şekilde tutuyorum.
Daha sonra pileyi bluzun ortasından yanına doğru yatıracak şekilde iğneliyorum. İki tarafında da aynı işlemleri uyguluyorum. Şimdi yakanın iç kısmını 1 santim genişliğinde dikip pervazla bedeni birbirine birleştiriyorum. İğnelediğim pileleri makinede tutturup iğnelerini çıkarıyorum. Yaka pervazını daha kusursuz döndürmek için tüm yaka çevresine aralıklı çentik atıyorum. Çentik atarken diktiğimiz yeri kesmemeye özen gösteriyorum. Daha sonra pervazı çevirip düz makinede etrafını dikeceğim. Bluzun kuşağını takarken kuşağın tam ortada olması için önce bedeni ikiye katlayıp tam ortasına bir çentik atıyorum. Bu işlemi bluzun iki yanına da uyguluyorum. Kuşak için 7 santim eninde, 150 santim boyunda 2 tane kuşak kestim. Bu kuşakların da dikildikten sonra bedende tam ortada durması için ikiye katlayarak iki yanından çentik atıyorum. Kuşakla beden yüzü yüzüne bakacak şekilde çentikleri de üst üste getirerek dikeceğim. Yaka pervazını dikerken fazlalık olan kısmını, yani altında kalan dikiş payını pervaza yatırıp pervazın da tam dibinden dikiyorum. Burada dikiş de altındaki fazlalık da pervazın üzerinde olacak. Pervazı diktikten sonra içeri alıp ütülediğimizde dışarıdan hiçbir dikiş görünmeyen tertemiz bir yakamız olacak. Bluzun yanlarını, yani kol olacak olan kısmını içeri doğru 2 kere küçük bir şekilde kıvırarak dikiyorum. Şimdi sırada son adım, yani kuşak takma var. Kuşağı takarken beden ve kuşak yüzü yüzüne bakacak. Tam ortalarına attığımız çentikleri de üst üste getirip
ortadan başlayarak bluzun yanına kadar dikiyorum. Diğer yarısını da aynı şekilde ortadan bluzun yanına kadar dikiyorum. İki kuşağa da aynı işlemleri uyguladım. Kuşağı düz bir şekilde makinenin üzerine serin. Alt ucunu kuşağın üst tarafına sıfırlayıp bluzun tam yanından başlayacak şekilde kuşağı 1 santim genişliğinde dikin. Kuşağın uç kısmına gelince hafif yuvarlayarak bitirin. Böylece çevirince kuşak daha güzel görünecek. Makasla kuşağın ucundaki fazlalık kısmını kesin ve bir tornavida yardımıyla kuşağı düzüne çevirin. Çevirirken tornavida ile kuşağın uçlarını da düzeltin. Eğer uzun bir tornavidanız yoksa çengelli iğne yardımıyla da çevirebilirsiniz. Kuşağın bedene birleştirilecek yerini dikerken ucundan 1 santim katladığımız kuşağı bedene dikkatlice dikiyorum. Buradaki püf noktası, dikim yaparken bedeni hafifçe çektirirseniz kuşak daha güzel oturur. Düzünden dikişinizin daha düzgün görünmesini isterseniz de 1 santim katladıktan sonra kuşağı bedene oturturken ilk dikişinizi görerek, yani çok az altında bırakarak dikin. Böylece düzünden bakınca dikişiniz kusursuz görünecek. Son olarak kuşağı elinizle düzelte tam uç kısmına çima dikişi geçin. Bitirirken de sağlamlama dikişi yapın. Ben bu bluzu crop bluz olarak kesip diktim. Siz normal ölçülerde bir bluz isterseniz en başta verdiğim kesim ölçüsündeki 90 santim boyu siz en az 110 santim kesmelisiniz ki normal ölçülerde bir bluzunuz olsun. Umarım şifon bluzumu beğenmişsinizdir. Bu tarz ayrıntılı anlatım videolarının devamının gelmesini isterseniz videomu beğenmeyi, destek olmak için yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum.